Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde henüz alınmamış kararların, yaşanmamış anların ve fark edilmemiş fırsatların olduğu tuhaf bir zaman diliminde bir adam varmış. Bu adamın en büyük özelliği tembelliği değilmiş. Hatta dışarıdan bakıldığında hayatı düzenli, ölçülü ve kusursuz bir çizgide ilerliyormuş gibi görünürmüş. Sabahları aynı saatte uyanır, aynı kahveyi içer, aynı sokaklardan geçer, aynı kelimelerle konuşurmuş. Ama kimse onun içindeki sessiz ve derin boşluğu fark etmezmiş. Çünkü adam hayatı kaçırdığını fark etmeyecek kadar oyalanan bir adammış. Kendi zihninde kurduğu güvenli alanlarda dolaşıyor, risk almaktan ustaca kaçıyor ve doğru zaman denen görünmez bahaneye sığınıyormuş. Ve en tehlikelisi bunun farkında bile değilmiş. Adamın evi tertipliymiş. Öyle sıradan bir düzen değil. Her eşya yerli yerinde, masanın üzerindeki kalem bile eğik durmazmış. Ama bu düzenin içinde gözle görünmeyen bir eksiklik varmış. Ve bu eksiklik öyle büyük değilmiş, tam tersine o kadar küçükmüş ki bir mesajın gönderilmemesi kadar küçük, sonra yazarım deyip vazgeçilen bir cümle kadar sessiz. Ama o küçük şeyler yıllar boyunca birikmiş ve adam fark etmeden yaşanmamış anlardan oluşan bir hayat biriktirmiş. Bir gölge hayat. Hiç yaşanmamış ama eksikliği hissedilen bir hayat. O gece diğer gecelere hiç benzemiyormuş. Hava ağırmış, odada bir tuhaflık varmış. Sanki görünmeyen bir şey yavaşça odanın içine sızıyormuş. Saat ilerledikçe adamın içinde açıklayamadığı bir his büyümüş. Eksiklik gibi değilmiş, fazlalık gibiymiş. Yapmadığı şeylerin ağırlığı, seçmediği yolların gölgesi gibi. Ve kapı çalmış. Ne çok yüksek, ne çok hafif, tam olması gerektiği gibi bir ses. Adamın içine bir his doğmuş. Bu ses yeni değil. Sanki daha önce de duymuş ama her seferinde görmezden geldiği bir ses gibiymiş. Kapıyı açtığında zaman bir anlığına yavaşlamış gibi olmuş. Karşısında kendisi varmış. Ama sadece bir benzerlik değil, daha canlı ve daha gerçek haliymiş. Bizim adam onun yanında sanki biraz silik kalıyormuş. Karşısındaki adam konuşmuş. Bu sefer açtın demiş. Bizim adam şaşkın bir şekilde ne demek bu sefer diye sormuş. Diğeri gülümsemiş ama gülümsemesinde hafif bir hüzün varmış. Daha önce de geldim demiş. O gülümseme odanın içine ağır bir taş gibi düşmüş. O an bizim adamın gözünde sahneler başlamış. Ama bu sahneler hatıralardan değilmiş. Bastırılmış, unutulmuş, görmezden gelinmiş anlar varmış. İlk sahnede adam telefonuna bakıyormuş. Uzun bir mesaj yazmış ama sonra silmiş. Ve adam kendi kendine fısıldamış. Bunu hatırlamıyorum demiş. Diğeri yanıtlamış. Çünkü unutmayı seçtin. Başka bir sahnede bir fırsat tam önünde duruyormuş. Ama bizim adam durmuş ve demiş. Daha sonra. Sahne donmuş, renkler solmuş ve yavaşça kararmış. Adamın göğsü sıkışmış. Bu gerçekten oldu mu diye sormuş. Diğeri gözlerini ondan ayırmadan olmadı ama olabilirdi ve sen bunu yok saydın demiş. Adam fark etmiş ki sahnelerdeki diğer kendisi her seferinde biraz daha silikleşiyormuş. İlk başta canlıymış, sonra soluklaşmış, en sonunda neredeyse görünmez olmuş. Adam korkuyla sormuş, bu neden oluyor? Diğeri ciddiymiş.
Çünkü sen beni her ertelediğinde biraz daha yok oldum demiş. O an odadaki hava ağırlaşmış. Sanki zaman nefesini tutmuş. Saatler sessizce bekliyormuş. Adamın kalbi hızlı atarken neredeyse sesi hiç çıkmamış. Diğeri eğilmiş. Ben senin potansiyelin değilim sadece. Ben senin yaşayabileceğin hayatın kendisiyim demiş. Bir adım atmış ve adımın attığı yerde küçük bir ışık yanmış gibi olmuş. Oda büyümüş. Gölgeler dans etmeye başlamış. Adam tüm ertelediği anları, bastırdığı kararları gözlerine canlandırmış. Ve diğeri bakışlarını hiç ayırmadan ben senin gerçek hayatındım demiş. Adam geri çekilmiş. Hayır, bu benim hayatım. Diğeri başını sallamış. Emin misin? O anda oda sınırlarını kaybetmiş. Duvarlar dalgalanmış. Zemin titremiş. Gölgeler sanki canlıymış gibi hareket etmiş. Diğeri fısıldamış. Ya sen benim ertelenmiş halimsen? Adam fark etmiş ki bu karşısındaki varlık kaybolan, hiç yaşanmamış anlarının ve küçük seçimlerinin birleşmiş haliymiş. Ve her erteleme onu biraz daha silikleştirmiş ve biraz daha yok etmiş. Ve o hayalet şimdi gerçek bir varlık olarak karşısında duruyormuş. Kapı tekrar görünmüş, daha belirginmiş. Diğeri kapıya yürümüş ve son bir şey söylemiş. Bu son gelişim. Adam biraz tereddüt etmiş, kalbi hızla çarpmış. Ne yapmam gerekiyor diye sormuş. Diğeri kabullenmiş bir sessizlikle bakmış. Zaten kapıyı açtın. Şimdi seçim senin. Ya hayatını ertelemeye devam edeceksin ya da her şeyi göze alıp yaşamak için bir adım atacaksın demiş. O an adam fark etmiş ki kapı yalnızca bir başlangıçmış. Gerçek sınav ertelemeden, korkmadan cesurca bir adım atmakmış. Adam gözlerini açmış, sabah olmuş ama bu sabah diğerlerinden farklıymış. Yatağından kalkmış, ayakları çıplak zemine dokunduğunda küçük bir sıcaklık hissetmiş. Pencereye doğru yürümüş, perdeyi tutmuş ve ilk defa hiç düşünmeden, hiç ertelemeden perdeyi açmış. Güneş odasına dolmuş. Altın ışık uzun zamandır kararmış ruhunu okşamış. Adam bir an durup derin bir nefes almış. Dudaklarında hafif bir gülümseme belirmiş. İçinden fısıldamış. İşte hayat tam da şimdi başlıyor. O gün adam değişmiş ama değişim büyük bir kahramanlık değilmiş. Sessiz, içten ve fark edilen bir değişimmiş. Gece olunca odada sessizlik ağırlaşmış. Ama bazen hafif bir tıklama sesi gelirmiş kapıdan. Adam durur, nefesini tutar, sessizliği dinlermiş. Ve kendi kendine sorarmış. Ben mi doğru hayatı yaşıyorum yoksa hala erteliyor muyum? Kapıdaki tıklamalar cevabı asla söylemezmiş. Sadece her gece adamın içindeki boşluğu hatırlatırmış. Her tıklama bir seçim şansı, bir hatırlatma, bir olasılık gibiymiş. Adam pencereye bakar, ay ışığını ve sokak lambalarının titrek ışıklarını izlerken küçük bir gülümseme yerleşirmiş dudaklarına. Ve masal burada bitmezmiş. Çünkü hayat hep bir tıklama uzakta, hep bir adım ötedeymiş. İyi geceler, tatlı rüyalar.